Uzun zamandan beri gündemime almayı istediğim bir konu vardı çünkü çok soru geldi. İslam miras hukukunda kadınlara bir, erkeklere iki hisse veriliyor diyorlar. Ben bunu çok uzun bir videoda anlatmaya çalıştım. Merhabalar değerli dostlar ve değerli izleyiciler. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'ın muradı sizin muradınız, sizin muradınız onun muradı ile, maksadıyla, emir ve yasaklarıyla örtüşsün ve kesişsin. Böyle olunca, böyle bir buluşma olunca inşallah hem dünyada mutlu ve huzurlu oluruz, hem de ahirette Cenab-ı Hakk'a karşı veremeyeceğimiz bir hesap olmaz. Ve onun فَدْخُلِي فِي عِبَادِي وَدْخُلِي cenneti dediği zümreden, yani bugün girin salih kullarım arasına, girin bugün cennetime dediği kullarının arasında yer alırız. Ümidimiz o, arzumuz o. Allah nasip eyleye inşallah. Bana hep böyle netameli konuları ele alıyorsun diyorlar ama içtihadın söz konusu olmuş olduğu her alan netamelidir. Neden? Çünkü son tahlilde dine ait bir bilgiyi beşeri bilgi birikimiyle yorumlayacak ve arkasından diyeceksiniz ki Cenab-ı Hakk'ın muradı bu olabilir. Maksadı doğrultusunda yapmış olduğum okumalar beni bu yorumlara götürüyor demek zorundasınız. Bunu dediğiniz anda da geçmiş yorumlarla eğer çatışma söz konusuysa o zaman işte halkımız buna netameli konular diyor. Tekrar söyleyeyim. İçtihadi meselelerin hemen hemen hepsi bu söylemiş olduğunuz anlamda zaten netamelidir. Onun için sizin tabirinizi kullanaraktan ben bugün ele alacağım konuyu da o cümleden olarak görüyorum ve diyorum ki netameli bir konuya değineceğim ve bu video biraz uzun olacak. Nedir? Kadına bir, erkeğe iki hisse. İslam miras hukuku. Ben geçenlerde Ali Bulaç Hoca'yı dinliyordum. Yeni yayınlanan programlarını. Makalesini de okumuştum. Yayınlamış olduğu makaleyi. Meğer ki 2-3 hafta önce Diyanet bir hutbesinde bu konuya değinmiş. Ben çoktan beri gündemimdeydi. Ve seyahatim biter bitmez çekeceğim ilk videolardan biri bu diyordum. Dolayısıyla ne Diyanet'in o gündemiyle ne de o gündemden hareketle sosyal medyaya düşen şeylerle alakası yok. Zaten bana bu çoktan beri sorulan bir soruydu. Ele almaya çalışacağım. Tam anlamıyla bir tevafuk olduğu, tam anlamıyla bir iktiran olduğu, tıpkı Ali Bulaç Hoca'da olduğu gibi. Şöyle bir soru. Diyor ki siz şer'i hükümleri 4 farklı gruba ayırdınız. İmana taalluk eden meseleler, imani ve akidevi meseleler, Allah'a iman gibi, ahirete iman gibi, meleklere iman gibi, peygamberlere iman gibi. 2, ahlaki değerler. 3, ibadetler ve ritüeller. Ve 4'üncüsü de sosyal hayatı düzenleyen kurallar ve kaideler, emirler ve yasaklar. İlk 3 gruba giren hususlar katiyen değişmez ve değiştirilemez, onlar sabitedir. Ama 4. gruba giren hususlar muktezai hale göre değişebilir dediniz. Ben muktezai hal tabirini kullandığımı hatırlamıyorum. Ama evet, değişen arka plan şartlarına göre sosyal olabilir, hukuki olabilir, ekonomik olabilir. Konu hangisiyle alakalı ise şayet evet o değişen şartlara bağlı olarak hükümlerin değişebileceğini söyledim, hem de defalarca söyledim. Okey. Şimdi soruyor arkadaşımız, diyor ki Kur'an'daki miras bölüşümü sosyal hayatı düzenler. Doğru. Günümüzde kadınlar finansal okur yazarlığı ve çalışma imkanı değişti. Hala kadınlara erkeklere kıyasla yarı miras hissesi mi düşmeli sizce? Eskiden erkekler dul kalan kız kardeş veya ablalarının geçiminden sorumlu idi. Günümüzde artık bu kişilere ya sosyal devlet anlayışı gereği devlet dul maaşı bağlıyor veya bu kadınlar kendileri çalışıyor ve hayatlarını idame ettiriyorlar. Veya
erkek kardeşler var ama ilgilenmiyor kız kardeşlerinin geçimiyle. Buna bakarak bir kadın da miras konusunda erkekleriyle aynı ölçüde mirastan hak talep edebilir mi? Çok açık ve net değil mi? Fakat burada bir genelleme var, onu söyleyeceğim. Kadın ve erkek diye ifade ediyor soruda. Halbuki İslam miras hukukunda bunun böyle olmadığını biraz sonra arz edeceğim. Şimdi sorunun iki tane boyutu var değerli dostlar. Bunlardan bir tanesi İslam miras hukukunun toplamıyla alakalı. Yani bütün oranlar, bütün kombinasyonlar ve bu konuda ortaya konulmuş olan fıkhi içtihatlar bütünü. Ne zaman? Dün, evvelsi gün, 10 asır önce, 15 asır önce, yani geriye doğru gittikçe bizim elimize ulaşmış olan bir İslam miras hukuku var. Bunun toplamıyla alakalı. İkincisi ise kadınların erkeklere nispetle yarım hisse alması. İşte bu yanlış. Neden yanlış? Çünkü doğrusu şu. Anne ve baba vefat ediyor. Ya bir tanesi vefat ediyor, ikisi birlikte vefat ediyor. Eğer aralıklı olarak vefat ettilerse, daha önceden miras paylaşılmadıysa vesaire. Dolayısıyla anne veyahut da baba vefat ettikten sonra erkek kardeş veya kardeşler, kız kardeş ya da kız kardeşler ile aynı kombinasyonda bulunur ise şayet, işte bu kombinasyonda, işte bu ihtimalde erkek kardeş 2, kız kardeş 1 hisse alıyor. Nerede bu? Bu Kur'an ayetinde yer alıyor. Nerede bu? Bizim İslam miras hukukunda yer alıyor. Dolayısıyla burada kadının veyahut da erkeğin mirasçılığından bahsedilmiyor. Kız kardeşiyle erkek kardeşin mirasçılığından bahsediliyor ve ölen de anne veyahut da baba. Şimdi ben izahına geçeceğim bunun ama önce şunu ifade edeyim. Böyle bir soru, yani kadın erkek genellemesi içerisinde de soruluyor ya da özel, spesifik olarak kız kardeşi erkek kardeşi olarak sorulsun, hiç fark etmez. Neden böyle bir soru soruluyor? Bana göre iki tane unsur var. Bunlardan bir tanesi hakim paradigma. Yani günümüz dünyasındaki kadın erkek eşitliğinden, onların ilişkisinden veyahut da hani soruda da ifade edildiği gibi kadının artık iktisadi hayat içerisine katılmasından, erkeklerle birlikte çalışmasından, yani değişen sosyoekonomik ve sosyokültürel şartlardan dolayı. Bu birincisi. İkincisi ise bu ikili birli meselenin ya da kadının yarım hisse, daha doğrusu kız kardeşin yarım hisse alması meselesi Kur'an-ı Kerim'de zikredildiğinden dolayı. Dolayısıyla bir Kur'an algımız var bizim. Evet, Kur'an'da var bu olay, dolayısıyla bir olgu, ama o Kur'an'a bakış açısında bizim bir sabitelerimiz var. O sabitelerden kaynaklanan bir düşünce ile biz bu meseleyi ne yapıyoruz? Gündemimize getiriyoruz. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi giriyorum. Yani izaha giriyorum ama isterseniz videoyu çok uzatıyorsun diyen insanlara söyleyeceğim en son sözü şimdiden söyleyeyim ve ayrılabilirler bundan sonra. Neden? Çünkü paradigmal bir değişiklikten söz edeceğiz. Onun arka planını anlatacağız. Kur'an-ı Kerim'in nazil olmuş olduğu dönemde neden böyle yarım hisse verildi? Allah erkeklere haşa ve kella torpil mi geçiyor sorusuna cevap arayacağız. Arkasından değişen sosyokültürel ve ekonomik şartlar bağlamında bugünleri anlatacağız ve arkasından da o metodolojik yaklaşımımızdan hareketle bir sonuca ulaşacağız. Ulaşacağım ya da ulaşmış olduğum sonucu söyleyeyim. Evet, mirastaki bu oranlar, hisse oranlar değişebilir. Değişmesinin gerekçesi de şunlardır. İşte o şunları anlatacağım şu anda. Ama neticeyi söyledim. Dolayısıyla sözü çok uzatıyorsun diyen insanlar bazen de gönül koyuyorum. Çünkü yani başka türlü ele almak bu meseleleri en azından benim için mümkün değil. Sizin için mümkün olabilir ama ben daha ötesini yapamıyorum. Daha ötesine güç yetiremiyorum. Onun için lütfen ayrılabilirsiniz. Neticeyi söyledim ama gerekçelerini dinlemek isterseniz buyurun devam edebilirsiniz. Şimdi hakim paradigma özelinden bakacağım. Şimdi kadın anlayışında tarihin başlangıcından bugüne kadar uzanan bir zaman diliminde, bir timeline'da değişiklikler var değil mi? Bunu kabullenmek zorundayız. Neden? Çünkü tarım toplumundaki kadınla sanayi toplumundaki kadın,
sanayi toplumundaki kadının üzerine düşen görevlerle veyahut da onun toplumsal statüsüyle, konumuyla bilgi toplumundaki kadın birbirinden farklı. Hayvancılıkla, avcılıkla geçirmiş olduğumuz dönemdeki kadının görevi farklı, konumu farklı, durumu farklı. Ziraatla meşgul olmaya başlayıp artık yerleşik hayata geçtiğimiz dönemdeki kadının rolü farklı. Tabii ki erkeğin rolü de farklı. Mesela biz kadını hep anne olarak görürüz değil mi? Evet, kadın annedir ama aynı zamanda işçi kadın da var değil mi? Köylü kadın da var, şehirli kadın da var. İlerleyelim sanayi dönemine doğru, memur kadın da var. Şu anda öğrenci kadın da var, doktor kadın da var, ev hanımı olan kadın da var, iş insanı olan kadın da var. Hani iş adamı diyorlardı ya, hani o cinsel bir ayrımcılığı da içerdiğinden dolayı iş insanı diyoruz artık. Doğrusu da budur zaten. İş kadını olan, iş insanı olan kadın veyahut da erkekler de var. Şimdi hayata ait var ola gelen bu değişiklikleri biz aslında tefsirlerimizde görüyoruz, biliyor musunuz? Yani Hicri 1. asırdan günümüze kadar yapılmış olan tefsirlere bakın ya da kadın telakkileri hakkında yapıla gelen söylemlere bakın, görüşlere bakın. Evet, gerçekten biz bunları görüyoruz. En basitinden bir misal vereyim. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin kadına bakış açısıyla İhyasına bakabilirsiniz. Kimya-i Saadetine bakabilirsiniz. Hoca Efendi'nin kadına bakış açısı arasında çok ciddi farklılıklar vardır. Neden? Çünkü İmam-ı Gazali Hicri 5. asırda yaşamış, onun yaşamış olduğu dönemdeki o sosyokültürel ortamla Hoca Efendi'nin yaşamış olduğu 20. yüzyıldaki sosyokültürel ortam birbirinden farklı. Ama her ikisinin de müracaat etmiş olduğu kaynaklar aynı, Kur'an ve sünnet, ama onlara getirmiş oldukları yorumlar farklı. Neden? Çünkü sosyokültürel zemin değişmiş. Mesela bir başka şeyi söyleyeyim. Hani bu değişikliği ifade sadedinde. Kadın erkek eşitliği meselesi ne zaman gündeme girmiş? 1789'daki o Fransız devriminde insan ve yurttaş hakları beyannamesinde ele alınmış. Sonra 1948'deki evrensel insan hakları beyannamesinde ele alınmış. Siyasal haklar bağlamında baktığınız zaman, tarihe baktığımız zaman İngiltere'de kadın erkek eşitliği 1928'de kabullenilmiş. Fransa'da 1946'da, İsviçre'de çok ilginçtir 1971'de, Türkiye'de benim yanlış hatırımda kalmadıysa 1935'te. Dolayısıyla o siyasal haklar ve kadınların oy verme hakları bile bakın böyle bir seyir izlemiş. Neden? Çünkü kadın ve kadına bakış açısı o toplumsal arka plan şartlarıyla doğru orantılı da ondan dolayı. Şimdi işte kadın ve erkeğin kanun karşısında eşitliği diyecek isek şayet biz buna, bakın kanun karşısında eşitliği ontolojik anlamda da veyahut da hayata yansıyan rolleri anlamında da bir eşitliği diyecek olursak, Fransızların 1946'da, İsviçrelerin 1971'de kabullenmiş olduğu bu eşitliği Kur'an 14 asır, daha doğrusu İslam 14 asır önce Müslümanların hayatına taşımıştır. Aması var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra o 23 yıllık yapmış olduğu devrimden sonra kadın hakları konusunda geriye gitme, kadınların konumunun daha da ileriye gideceğini, geriye doğru gitmesi, cahiliye doğru gitmesi de inkar kabul etmez bir gerçektir. Ben Hoca Efendi'nin bir sözünü hatırlıyorum. Hoca Efendi diyor ki, asıl saadetteki Efendimiz dönemindeki hakları bugün verilse Müslüman dünyasındaki, Müslüman coğrafyasındaki kadınlara, tabii ki istisnai ülkeler söz konusu olabilir, İnanın şu andaki mevcuttan çok daha ileri bir durumda olurlar. Evet, gerçekten de öyledir, zira görüyoruz ve biliyoruz. İkinciye geleceğim. İkincisi neydi? Bir olgu, bir de algıdan bahsetmiştim. Meselenin Kur'an-ı Kerim'de zikredilmesi ve bizim bu bağlamda bu ayeti kerimeyi akidevi ayetler gibi ya da değerler gibi ya da ilkeler ve prensipler gibi, ibadetler ve ritüeller gibi, ahlaki umdeler gibi sabiti olarak kabul etmemizdendir. Halbuki tarihi süreç içerisinde ulema bu sosyal hayatı düzenleyen kuralları arka plan şartlarına göre Cenab-ı Hakk'ın maksadı ve insanların maslahatı doğrultusunda değiştirmişler, farklı hükümler vermişler. Özellikle Ehl-i Rey grubu dediğimiz, başta İmam-ı Azam'ın başını çektiği
Geriye doğru gidecek olursanız ta Hazreti Ömer'e, ta Hazreti Ebubekir'e kadar uzatabilirsiniz bunu. Yani sahabe-i kirama kadar uzatabilirsiniz. Orada ister istihsan deyin, ister maslahat deyin. Bu teorilerle o makasit-i ilahi ve maslahatun nasi merkeze koyaraktan hükümlerde değişiklikler yapmıştır. Yani o hükümler yok mu sayılmıştır? Ortadan mı kaldırılmıştır? Hani bazılarının dediği gibi hayır, böyle bir şey söyleyemezsiniz. O hükümler olduğu gibi yerinde duruyordur. Belki muallaka alınmış, yani askıya alınmıştır. Doğru terminoloji budur. Neden askıya alınmıştır? Şartlar değiştiğinden dolayı. Eğer aynı şartlar halen daha dünyanın bir yerlerinde varsa ve mevcut verili sorunlara çözüm oluyorsa, o zaman o çözümler devam eder. Yani o hükümler devam eder. O çözümleri biz o hükümler ekseninde hayata geçirmeye çalışırız. Fakat şunu da ifade edeyim. Hakim paradigma maalesef ehli rey üzerine değil, ehli hadis dediğimiz o meseleyi donuklaştıran bir zihniyetin düşünceleri üzerine hakim olmuştur ve günümüze kadar gelmiştir. Yani konunun özeti şu, ikinci bağlamda söyleyeceğim, yani ikinci nokta ile alakalı söyleyeceğim şey şu. Konunun özü, bu ayeti kerimeler sem'iyattan mıdır, akliyattan mıdır? Teabbudi midir, taakkuli midir? Yani değişemez mi yoksa değişebilir mi? İşte bu mevzu üzerinde odaklanıyor konu. Şimdi bu kadar bir girişten sonra devam edeyim. Hep giriş diyorum ama ne yapayım? Zira mesele oldukça derin. Şimdi gelelim miras meselesine. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman miras ayetlerine, ben o ayetlerin hepsini teker teker ele alıp hem de nüzul sıralaması içerisinde ele alıp cahiliye dönemindeki miras taksimi formlarını da ortaya koyup Kur'an'ın yapmış olduğu değişikliği sizlere arz edebilirim. Bakın arz edebilirim ama o kadar uzun bir gider ki, yani bunu fakültede ders veriyor olsam büyük bir ihtimalle en azından bir dönemimi alır benim bu. Onun için bu kadar uzun meseleye de sizin tahammülünüz olmadığından dolayı geçiyorum. Şöyle diyeceğim. Kur'an-ı Kerim'deki miras ayet kelimelerine baktığımızda şunları görürüz. Bunlardan bir tanesi kardeşleştirme ve birbirlerine insanların mirasçı olması, bu muakatın yaşanmış olduğu, Mekke'den Medine'ye hicretin yaşanmış olduğu dönemde gerçekleşmiş Enfal suresi 72. ayet. Siz bakın lütfen. İkincisi vasiyet konusu gündeme geliyor. İkinci olarak Bakara suresi 180 ve 182. ayet kelimelerde. Üçüncüsü vasiyetin iptali ve mürüvvet konusu gündeme geliyor. Ahzab suresi 4, 5 ve 6. ayet-i kerimeler. Sonra kadınlar ve yetimlerin mirasçılığı gündeme geliyor. Nisa suresi 7 ila 10. ayet-i kerimeler. Sonra mirasçıların belirlenmesi söz konusu. Nisa suresi 36. ayet ve pay sahipleri ve oranlarının belirlenmiş olduğu ayet-i kerimeler ise Nisa suresi 11, 12 ve 176. ayet-i kerimelerdir. Yani bunlara bir bütün olarak bakabilirsiniz. Vermiş olduğum sıralama içerisinde ve nereden nereye nasıl bir tedicilik içerisinde bir değişimin olduğunu rahatlıkla orada kendiniz gözlemleyebilirsiniz veyahut da bakabilirsiniz. Şimdi geliyorum ben esas konumuza. Neydi bizim esas konumuz? Kadına yarım hisse, erkeğe bir hisse. Bunun yanlış olduğunu söyledik. Anne veyahut da baba öldüğü zaman kız kardeş, erkek kardeş veya kardeşleriyle birlikte bulunuyorsa, mirasçı oluyorsa, işte burada ikili birliği erkeğe bir, kadına yarım hisse, kız kardeşe yarım hisse verilmesini konuşuyoruz değil mi? Şimdi bakın, kadın bir cinsin adıdır tıpkı erkek gibi. Kadın sahip olmuş oldukları vasıflara göre farklı isimler alır. Kadın anne olur, kadın nene olur, hala olur, teyze olur, babaanne olur, anneanne olur, kız kardeş olur, abla olur. Aynı şey erkek için geçerli. Erkek baba olur, erkek dede olur, erkek amca olur, dayı olur, ağabey olur, erkek kardeş olur. Dolayısıyla bakın buralarda farklı vasıflar var değil mi? Bu farklı vasıflar içerisinde bir tek vasıf da nedir? Kız kardeş, erkek kardeş. Yani kardeş olarak bir miras kombinasyonu içerisinde bulunmasıdır. Anne ölüyor ya da baba ölüyor, geride bırakmış olduğu bir miras var. Kız ve erkek kardeşler birlikteler. İşte böylesi bir atmosferde kıza, kız kardeşe yarım, erkek kardeşe bir hisse veriliyor. Neden? Şimdi bunun nedenini açıklayacağım ama
diğerlerini söyleyeyim. Diğerleri ne? Kadın o farklı vasıflarıyla farklı oranlar da alıyor. Aynı biraz önce söylemiş olduğum ayet-i kerimelerde görebilirsiniz bunları. Yani mesela ölenin sadece kız çocukları var ve sayıları 2'den fazla. Erkek kardeş yok bu kombinasyonda. O zaman ne oluyor? Mirasın 3'te 2'si kızların oluyor. Geride bir tane kız çocuk kalmış. Anne baba ölmüş, bir tane kız çocuk kalmış. Mirasın yarısı onun oluyor. Bir başka şey. Ölenin geride anne babası hayatta ise erken ölmüş. Evet ama onun çocukları da var. Her birine anne ve babaya 1/6 hisse veriliyor. Bakın anne 1/6 hisse alıyor. Ölenin çocukları yoksa anne baba her biri 1/3 oranında hisse alıyor. Anne 1/3 aldı bu kombinasyonda. Ölenin kardeşleri varsa annesine 1/6 düşüyor. Ölen koca çocuk bırakmamışsa eşine yani eş olan kadına burada karıya mirasın 1/4'ü düşüyor. Yani misalleri çoğaltmak mümkün. Bir tek kombinasyonda sadece ve sadece yarım hisse alıyor. Fakat diğer vasıflara bağlı olarak 2/3 alıyor, 1/6 alıyor, 1/4 alıyor. Gördüğünüz gibi bu bir vaka. Onun için genelleştirmeler katiyen doğru değil. Kadına 1 hisse, erkeğe 2 hisse falan diye belki biraz da böyle tabiri caizse meseleye ucundan kenarından yaklaşan, belki İslam'ı bir açıda kötülemek isteyen insanların oyunu da olabilir veyahut da işte bir kargaşa içerisine itmesi de olabilir bu. Bilmiyorum ama son tahlilde bunun yanlış olduğunu ben sizlere söylemiş olayım. Evet, burada dikkat edilmesi gerekli olan şey geride kalan şahıslara göre, kadının vasıflarına göre hisse miktarlarının değişmesidir. Neden? Evet, nedenle geldik. Neden? Bu neden sorusuna cevap bulabilmek için ne yapacağız değerli dostlar? Vasatül hükme gideceğiz. Yani 14 asır önceye gideceğiz. Bediüzzaman Hazretleri'nin söylemiş olduğu o meşhur söz içerisinde hayalen ve fikren 14 asır öncesine gidip o Nebiler serverini Mekke Medine sokaklarında iş başında göreceğiz. Başka çaresi yok. Vasatül hüküm dediğiniz şey budur. 14 asır öncesinin Mekke ve Medine'sine. Şimdi söylüyorum. Neden ikili birli bir taksim var? Neden kız kardeş yarım hisse alıyor da erkek kardeş bir hisse alıyor? Allah haşa ve kella burada erkek kardeşlere torpil mi geçiyor? Kendi yaratmış olduğu kızları, kendi yaratmış olduğu kadınları arka plana mı itiyor ve atıyor? Haşa ve kella. 5-6 tane madde sıralayacağım. 1. Lütfen kendinizi zihnen ve hayalen 14 asır öncesine götürmeye çalışın. Mekke Medine'ye götürmeye çalışın. Mekke ve Medine'ye. Eğer izlediyseniz mesela Er-Risale filmini veyahut da o döneme ait hayatta anlatan, gösteren filmleri, onları böyle hayalinizde canlandırın. O dönemin kültürel hayatını, o dönemin sosyal hayatını, o dönemin ekonomik hayatını, o dönemdeki kadının konumunu, erkeğin konumunu, savaşları, göçleri vesaire hepsini bir bütün olarak düşünün ve lütfen beni öyle dinleyin. Geçim yükümlülüğü. Nafaka erkeğe ait. Yani geçim yükümlülüğü erkeğe ait. Evin temel giderleri var değil mi? Barınması var, güvenliği var, aile fertlerinin bakım ve görümü var. Bütün bunların masrafını kim karşılıyordu? Erkek karşılıyordu. Evlendiniz. Evlenmiş olduğunuz kadına mehir vereceksin. Mehri kim veriyor? Erkek veriyor. Düğün ve hediyeler, yani bir sürü o düğün esasına takılacak olan hediyeler diyelim. Bunlar o dönemin şartlarında erkeklere düşen görevdi. Hani bizim şu anda memleketimizde farklı olabilir. Yatak odasını kız tarafı düzenler, oturma odasını erkek tarafı düzenler veyahut da insanlara şimdi bir sürü şeyler yapılıyor. Registry falan yapılıyor. İnsanlar katkıda bulunuyor ama o dönemde öyle değil. O kurulacak olan bütün evin düzeni, masrafı erkeğe ait. Eğer muhtaç anne ve baba varsa, muhtaç kız kardeşler varsa onların karşılanması da yine erkeklere ait. Bu bir. 2. Ekonomik gelir yapısı ve risk dağılımı. Gelirler nereden kaynaklanıyor? Gelirlerin ana kalemleri nelerdi? 1. Savaş ganimetleriydi. 2. Riskli ticaret kervanlarıydı. 3. Ziraattı ya da hayvancılıktı. Pekala bütün bunlarda savaşta kim çalışıyor?
Kim mücadele ediyor? Kim o can pazarına gidiyor? Ölümün pahasına o ganimetleri elde ediyor kim? Erkek. Pekala ticaret kervanları Şam'dan Yemen'e, Yemen'den Şam'a ya da dünyanın başka yerlerine hem de o kupkuru çöllerde saatlerce, günlerce, aylarca yolculuk yapan haydutların olduğu, kervan soyucuların olduğu bir zeminde kim? Tabii ki yine erkekler. Başka hayvancılığı ya da ziraatı kim yapıyor? Emek yoğun çalışmalar gerektiren şeyler, kas gücü gerektiren şeyler erkek yapıyordu. Yani bütün bunlar erkeklerce üstleniyordu. Pekala burada kadınların böylesi iktisadi faaliyetler içerisine katılması, katılanlar vardı ayrı bir olay ama katılması beklenmiyordu. Zorunlu bir katılımı söz konusu değildi. Onların katılımı veyahut da onların katkısı hane içindeki rollerinden ibaretti. Yani çocuklarıyla, çoluklarıyla meşgul oluyorlar, yemekleriyle vesairelere meşgul oluyorlardı. Arka planda çalışıyorlardı. Yani riskli alanın dışındaydılar. İşte burada da külfete göre nimet, çekmiş olunan sıkıntılara bağlı olaraktan elde edilecek mükafat ya da alınacak ücrette farklı olabilir. Bundan dolayı böyle bir yarım veyahut da birli hisse dağılımı söz konusu. Üçüncüsü Ümmü Seleme validemiz. Ümmü Seleme validemiz Nisa suresi 32. ayeti kerimenin inişine sebebiyet vermiş. Niye biliyor musunuz? Bir ganimet dağılımı esnasında demiş ki Efendimizin yanına gidip ey Allah'ın Resulü demiş. Erkekler cihada gidiyor, biz kadınlar cihada gidemiyoruz. Ayrıca kadınlar mirasta erkeklerin payının yarısını alıyor. Ama bu işte söz konusu olan şey bu. Keşke biz de erkek olsaydık diyor ve bunun üzerine şu ayet-i kerime iniyor. Nisa suresi 32. ayet. Diyor ki Allah, ey mümin kadınlar, Allah'ın erkeklere siz kadınlardan daha fazla hak ve yetki vermiş olmasından dolayı keşke biz de erkek olsaydık diye yanıp yakılmayın. Temennide bulunmayın. İç geçirmeyin. Çünkü erkekler emeklerinin karşılığını alacaklar. Kadınlar da emeklerinin karşılığını alacaklar. Siz yeter ki Allah'ın tükenme bilmez hazinelerinden isteyin. Allah her şeyi hakkıyla bilir diyor. Yani yarın ne getireceği belli değil. Yarının sahibi Allah derler ya. Erkekler aldığı gibi kadınlar da alacak. Onun için böyle keşke erkek olarak yaratılsaydım diye bir temennide bulunmayın. Şu anda ganimet, erkekler çok riskli bir şekilde bu işin içerisine girdiler can pazarında ve bunları hak ediyorlar. Kaldı ki zaten siz onlarla evlisiniz, getirdiklerini zaten size bakıyorlar. Yani böyle bir temennide bulunmanız doğru değil diye Kur'an-ı Kerim Allah bir uyarıda bulunuyor. Ama biz meseleye hangi açıdan bakacağız? Bu ayeti kerimenin nüzul sebebindeki illeti açısından bakacağız. Ne olabilir? Siz ne görüyorsunuz bu ayet-i kerimenin illeti olarak? Ben şunu görüyorum. Savaş yükümlülüğü erkeklere ait. Demek ki o gün için belli bir gerekçe teşkil ediyor o ganimetlerin erkekler tarafından alınması. Bu ayet-i kerimeden bunu anlıyoruz biz. Onun içindir ki şunu söylerler cahiliyede. Savaşta kılıç taşımayanın ganimetten hissesi yoktur. Anladınız mı demek istediğimi? Demek ki savaş bir yükümlülük. Bu yükümlülük erkeğe ait ve erkek de o hayatını riske etmenin, orada mücadele etmenin karşılığını ganimet olarak alıyor diyor Kur'an. Yani ayet-i kerime şunu söylüyor. Genelde herkese ama özelde de kadın ve erkeğe sahip oldukları üstünlükleri açısından, avantajları açısından, imkanları açısından ya da maddi veyahut da manevi sosyal konumları açısından üstlendikleri görev veyahut da yüklendikleri mükellefiyetleri açısından birbirlerine göz dikmemeyi salık veriyor. Tavsiye ediyor. Erkek savaşa katılır, ticaret yapar, başka işlerle uğraşır, ziraatla uğraşır, hayvancılıkla uğraşır ama evin geçimini üstlenir. Hem eşine bakar hem çocuklarına bakar. Kadına gelince kadın da hane içindeki işlerini üstlenir ve ona göre vazifesini yerine getirir. Ama erkek üstlenmiş olduğu bu görevlerden hareketle almış olduğu bir hak var ise de aldığı o hakkı eşine bakmakta, ailesine bakmakta
çoluğuna çocuğuna bakmakla elbette harcamak zorundadır. Ayrıca bir başka şey var. Nisa suresi 34. ayet-i kerimede de o dönemin cari taamüllerini açıkça ortaya koyaraktan diyor ki nafaka ve evin geçimi erkeğe aittir diyor. Neden? Çünkü Kur'an'ın inmiş olduğu o tarihsel ortamda erkek bunu üstlenmek zorunda, sabahtan beri 50 defa söylediğimiz şey. Pekala. Daha sonra ele alacağım ama hemen şurada bir soruyu sorayım. Yani araya şu soruyu koyayım. Bugünün kadını iktisadi hayatta erkeğin yanında birlikte rol alıyor ise şayet, almış olduğu bu rol, üstlendiği bu sorumluluk aynı zamanda gerek mirasta, gerekse mükafatta, gerekse kârda, artık adına ne diyecekseniz, farklı hisse almasını gerektirmez mi? Sadece bir soru sordum, cevabını vereceğim. Bir başka şey. Cahiliyede haksız düzeni ıslah söz konusu. Neden? İslam'dan önce evet her yerde değil ama birçok yerde veyahut da bazı yerler diyelim, bazı yerlerde, bazı memleketlerde, bazı kabilelerde kadınlar hiç mirastan hisse almıyor. Aksine mirasa konu olabiliyordu. Yani mirasın nesnesi olabiliyordu. Kur'an bir kere bunu reddetti. Arkasından kadına da 1/6, 1/3, 1/2 vesaire işte gördüğünüz burada bir sürü hisse verdi. Bununla bir devrim yaptı aslında. Yani ve bu devrimi yaparken de 1/2 derken, 1/6 derken, yarım hisse derken aslında hayattaki fiili iş bölümü ve üzerine düşen nimet külfet dengesini gözetti. Bunu unutmayın. O nimet ve külfet dengesine göre o kadına bir pay verdi. Böylece bir taraftan hak sahibi yapıldı kadın, öbür taraftan ailenin ekonomik yükünü üstlenen erkeğe daha fazla pay vererek adaleti gözetti. Bir başka nokta şu. Haksız servet transferini önledi bu ayet-i kerimeyle. Ne demek? Kadın evlenmesiyle kendisine mirastan hisse düşünce ne olacak? Evlenmiş olduğu aileye gidecek değil mi? Başka bir aileye oradaki hissesi, oradaki mal varlığı akacak. 1/2, 1/6, 1/4 ne derseniz deyin akacak. Şimdi çok eşliliğin hakim olduğu bir coğrafya düşünün. Bu çok eşliliğin hakim olduğu coğrafyada bir erkek eğer 4 kadınla evliyse, o 4 kadın da eşit miras alırsa erkek kardeşleriyle beraber, bu erkek ne olacak? Bu erkek yani bu 4 kadınla olan evli erkeğin evine 4 tane kadının hissesi girecek. Ama öbür tarafta erkek kardeş bir tane kadınla evli ise o zaman ona sadece o karısından gelecek olan miras düşecek. Dolayısıyla böylesi bir paylaşım adaletsiz bir zeminin doğmasına ve bir para transferinin ya da mal transferinin oluşmasına sebebiyet verebilirdi. Erkeklerin üstlenmiş olduğu ekonomik sorumluluklar nasıl devam ettirecek o zaman eğer böyle bir dengesizlik olursa? Çok önemli bir başka nokta. Payın asgari bir sınırı var. Ne demek bu? Kur'an bu payları sabit dedi ya, 1/3, 1/6, 1/8 vesaire dedi ya, bunlar aslında asgari bir güvence sağlıyor oradaki insanlara. Ama aynı zamanda borçların düşünmesi ya da malın toplamından 1/3 oranında vasiyet edilmesi gibi bir başka alanı da açık bırakıyor. Bu çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü özel durumlar olabilir. Herkesin durumu, herkesin konumu, herkesin maddi getirileri, götürüleri, gelirleri, giderleri birbirinden farklı olabilir. Böyle olunca evet bunlar askeri paylarınızdır ama vasiyette bunu düzeltebilirsiniz. Ama hayatınızda iken mirasınızı kendiniz dağıtarak çocuklarınızı da karşınıza alıp mirasçılarınızı da karşınıza alıp o dengesizliği giderebilirsiniz. Böyle bir kapı da aralıyor. Yani bunlar sabite değil, bunu da unutmamak gerekiyor. Asgari sınır belirliyor. Ve son şey. Sosyal adalet ve aile güvenliği. Hükümler, evet bir hududullah, Allah'ın ortaya koymuş olduğu hükümler. Pekala bu hükümlerin temel maksadı nedir? Bunların temel maksadı bir taraftan iktisadi güvenliğin sağlanmasıdır. Öbür taraftan toplumsal ve ferdi refahın sağlanmasıdır. Eğer o dönemde gerek
iş bölümü gerekse risk paylaşımı ikili birli oranıyla sağlanıyorsa bu ikili birli oranında bunun sağlanması ve bu oranın tespit edilmesi, bu orana göre mirasların dağıtılacak olması evet adalete hizmet eden bir unsurdur. Ama böyle bir şey söz konusu değilse şimdi oraya geleceğiz. O zaman adaletsizliğe hizmet ediyorsa o zaman tabii ki farklı düşünmek gerekebilir. Hasılı o günün illeti neydi? Geçimin sağlanması erkeklerin üzerindeydi. Savaş ve ticaret işlerini erkekler üstleniyordu. Kas gücü gerektiren işleri erkekler yapıyordu. Mehir ve nafaka yükümlülüğü erkeklerin üzerindeydi. Dolayısıyla erkeklere bu anlamda ama sadece o kombinasyonda erkek kardeşe kız kardeşine nispetle 2 hisse verildi. Kıza 1 hisse verildi. Kadın da mirasçı yapıldı. Daha düne kadar mirasa konu olan, nesne olan bir varlıktı. Maksat adaleti sağlamak, maksat aileyi ve sosyal adaleti korumaktır. Oranda bu 1/2, 1/4 oranları da nimete karşı külfet ya da külfete karşı nimet diyebiliriz. Böyle bir mantıkla belirlenmiş diyebiliriz. Şimdi geldik günümüze. Günümüze geldiğimizde o gün illetin açık bir beyanı vardı değil mi? Neydi? Savaştı, katılımdı, savaşa katılımdı, nafakaydı, geçimdi, ziraatçılıktı, kas gücüydü vesaire ve ağırlığı erkeklerin üzerindeydi. Ümmü Seleme validemizin rivayetinde bunu gördük. Nisa suresi 32. ayet-i kerimede. Ama bugüne gelince ne olacak? Bugüne geldiğimizde kadınlar ordu dahil, güvenlik işleri dahil, serbest piyasa dahil, kurumsal işlerde, ferdi işlerde çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Hane gelirine düzenli bir şekilde katkı sağlıyor mu, sağlamıyor mu? Sağlayan kadınlar için konuşacak olursak evet dikkatinizi çekiyorum. Bak buralarda oran değişebilir. Ama halen daha böyle bir şey söz konusu değilse o zaman da dediğim gibi mevcut verili sorunumuza o çözüm oluyorsa orada fantazi arayışı içerisine gerek yok. O hükümler devam eder gider. Bir başka şey. Maksat adalettir dedik değil mi? İllet nedir? Yani sebep nedir burada? İllet aslında maksada götüren vasıtadır. Şimdi ayet-i kerimelerdeki veyahut da hadis-i şeriflerdeki veyahut da ulemamızın yapmış olduğu içtihatlardaki temel maksat adaletse, sosyal güvenlikse, sosyal refahsa eğer illet değişirse maksada ulaşmak için hükmün değişmesi de gayet doğaldır, gayet normaldir. Külfete göre nimet meselesini söyledim. O gün itibariyle öyleydi. Bugün itibariyle eğer bugün külfet kadın tarafından da yükleniliyorsa ve külfet birlikte paylaşılıyorsa mirasta bu payların eşitlenmesi ya da oranların farklılaşması yine normaldir diye düşünüyorum. Geldik bir başka şeye. Nisa suresi 32. ayet-i kerimede kadınlara kazandıklarından pay, erkeklere kazandıklarından pay diyor. Burada neyi ifade ediyor Kur'an? Dikkatinizi çekiyorum. Kazandıklarından diyor. Yani kazanım ve katkı dengesini bir bütün halinde ele alıyor. Dolayısıyla kazanım ve katkı dengesinde bir değişme söz konusuysa o zaman paylarda da oranlarda da değişme tabii ki söz konusu olabilir. Ve hepinizin bildiği meşhur kaide mecellede ezmanın tagayyürü ile ahkamın tagayyürü inkar olunamaz. Öyleyse bu kaideye dayanarak eğer o arka plan şartları, sosyoekonomik şartlar, toplumsal şartlar değiştiyse tabii ki oranlarda oynama olabilir diyorum sabahtan beri. Kaldı ki ayetler, hadisler ve içtihatlar miras paylarında askeri güvence sağlıyor, askeri sınırı belirtiyor ama bunu daha üst sınıra çıkartma ya da farklılaştırma ya da eşitleme her zaman için kapı açıktır değerli dostlar. Bunu vasiyetle yapabilirsiniz. Bunu ölmeden önce yasal mirasçılarınızı karşınıza alır. Mevcut durumlarına göre, maddi durumlarına göre 2 çocuğunuz vardır. Birisi gerçekten öğretmen birisiyle evlenmiştir, birisi de iş adamıyla evlenmiştir. Bunun maddi durumu iyidir, bunun iyi değildir. Bu dengeyi siz ölmeden önce yapabilirsiniz veyahut da bir vasiyet ile yapabilirsiniz ve böyle bir düzenlemeye İslam miras hukukunun kapısı ardına kadar açıktır. Bakın ardına kadar açıktır. Bu vasiyet meselesi de bu zemini bize sağlayan, bu esnekliği bize sağlayan bir hüküm olarak karşımızda durmaktadır. Bir de genel anlamda bir şey söyleyeceğim. Nedir o? Zayıf olanı korumak, muhtaç olanı korumak. Bizim İslami ilkelerimiz içerisinde nerede yerini alıyor? En başlarda değil mi?
Dolayısıyla eğer maksat ihtiyaç sahibini gözetmekse, mirasın dağıtımı, hani ölüm hak miras herhal diyoruz ya, o zaman lütfen muhtaç olan veyahut da zayıf olan çocuklarınız ya da mirasçılarınıza ayrıcalık tanıyabilirsiniz. Eğer burada kadının lehine mirastaki hissesi artıyorsa kadının lehine artabilir, eşitlenebilir. Ne var ki bunda? Ne var ki bunda? Ve bir başka şey, hane içindeki rollerin değişimi. Hane içinde roller de değişti. Düne kadar kadın hane içinde oturuyordu, annelik yapıyordu, çalışmıyordu. Sadece ev hanımlığı statüsünde katkıda bulunuyordu. Ama şu anda tıpkı erkek gibi sabah 8 akşam 5 işe gelip gidiyorsa, o hanenin bütçesine düzenli katkıda bulunuyorsa veyahut da o mirasın oluşmasında, o servetin oluşmasında katkısı var ise şayet, hatta onun katkısı erkek kardeşinden daha fazlaysa, Harvard'da okumuştur, Business School'da, dönmüştür Türkiye'de, fabrikasının başına geçmiştir. Babasıyla birlikte o Harvard'daki o kontaklarında kullanaraktan, bilgisinde kullanaraktan uçurmuştur fabrikayı. Erkek kardeşi belki çok küçüktür, dikkatini çekiyorum. Sonra babası ölmüştür. Şimdi o fabrikayı fabrika yapan, o gelirin, o servetin elde edilmesinde babasından çok katkısı olan kız kardeş, küçücük erkek kardeşi var diye böyle mi alacak? Yani burada bir adalet görebilir misiniz siz? Amanın ha dikkat. İşte burada da oranların değişmesi her zaman için söz konusudur. Pekala ne yapacağız o zaman? Ben şunu öneririm sizlere. Tek tip kanun yerine, yani illa bu oranlar deme veyahut da dayatma yerine vaka temelli bir uygulamayı nazara alabiliriz. Sivil alanda, medeni alanda farklı vasatlara göre farklı hükümler tabii ki tatbik edebiliriz. Ama bazı yerlerde bu illet olduğu gibi duruyordur. O hayat şartları hiç değişmemiştir. Dolayısıyla Kur'an'ın söylemiş olduğu o alt sınırlar, Kur'an'ın ortaya koymuş olduğu oranlar orada sosyal adaleti sağlıyordur, sosyal dengeyi sağlıyordur, toplumsal refahı sağlıyordur. Herkes bunu kabulleniyordur. Devam ederse aynen onu uygularız. Ama burada farklı bir şey var ise şayet Amerika'da veyahut da Avrupa'da, orada da farklı oranlar içerisine girilebilir. Fakat başka bir şey söyleyeceğim burada. Gerek bu erkek kız kardeş kombinasyonunda, gerekse diğer oranlarda. Hani İslam hukukunun miras hukukunu bir bütün olarak ele alma dedim ya. O oranlarda bir değişiklik yapılacaksa bu değişimin keyfi olmaması, adalet esası üzerine yürümesi için belki hakemler tespit edebilirsiniz. Belki dini bilen insanları da o işin içine koyup, ticareti bilen insanları da o işin içine koyup, kanaatlarınızı onlarla da paylaşıp, arkasından en uygun olanı, en adil olanı birlikte yapabilirsiniz. Bu oranları değiştirebilirsiniz. Ya mümkün mü diyorsanız eğer. Ya nasıl yani, çok ilginç bir şey söyledin diyebilirsiniz bana şu anda. Evet, çok ilginç bir şey söylemiş olabilirim. Ama bu zaten söylene gelen şeyler, ben de bunlardan bir tanesiyim bunları ve ifade etmeye çalıştım. Altını doldurmaya çalıştım. Nasıl yani diyenlere bir misal vereceğim. Somut bir misal vereceğim. Böyle somut olunca çok daha net anlaşılıyor bazı şeyler de ondan dolayı. Koca vefat ediyor. Geride karısı ve bir kız ve bir erkek çocuk kalıyor. Ama bu koca karısıyla birlikte bir servet biriktirmişler. Her ikisi de finans bölümü mezunu. Her ikisi de evlendiği günden itibaren birlikte çalışmışlar. Sabah 8'e akşam 5. Bir fabrika kurmuşlar. Yurt içi, yurt dışı ithalatı, ihracat yapmışlar. Yabancı dil biliyorlarmış vesaire. Ve öyle gelişmişler ki ama birlikte çalışmışlar. Hatta belki kadının katkısı erkeğin katkısından, kocasının katkısından daha fazlaymış. Zira onun okumuş olduğu bölüm, arkasından kurmuş olduğu network itibariyle yapmış oldukları ticari ilişkilerdeki sosyal münasebetleriyle çok daha büyük katkısı varmış bu servetin birikiminde. Ve sonra vefat ediyor koca. Pekala ne kalmış geriye? Geriye 10 milyon dolarlık bir para kalmış. Toplam mal varlığı 10 milyon dolar. Şimdi bunu paylaşacak. Kim paylaşacak bunu? Kadın, yani o vefat eden kocanın karısı, o sabahtan akşama, akşamdan sabaha ömür boyu çalışan ve bu 10 milyon dolarlık mal varlığının kazanımında, birikiminde emeği olan, katkısı olan, hatta en çok katkısı olan insan paylaşacak. Bir de kız ve erkek çocukları paylaşacak, değil mi? Paylaştıralım şimdi. Neye göre paylaştıracağız? 10 milyon doları. Türk Medeni Hukuku'na göre paylaştıralım. Miras hukukunda eşin payı 1/4, çocukların payı 4'te 3.
Böyle paylaşacaklar. Buna göre 2,5 milyon doları kadın alacak. Sabah akşam, akşam sabah orada çalışan kadın. Erkek çocuk 3 milyon 750, kız çocuksa 3 milyon 750 bin dolar alacak. Yani 10 milyon böyle paylaşılıyor. Düşünün bakın, çocuklar annelerinden daha fazla pay alıyor bu durumda. Pekala Amerika yasalarına göre ben baktım, hepsi 1/3 oranında alıyor. Eş ve erkek çocuk, kız çocuk. Buna göre 3 milyon 333 ki eş alıyor, 3 milyon 333 kız çocuğu alıyor, 333 de erkek çocuğu alıyor. Pekala İslam miras hukukuna göre nasıl alacak diyor iseniz şayet, hani bizde de var ola gelen ve bazılarının değişmez dediği orana göre, İslam hukukuna göre çocuklar olduğu için annenin buradaki payı veyahut da karının buradaki payı, kocası öldü ya, 1/8. 1/8. Geriye kalan 7/8'i ise efendim erkeğe 2, kıza 1 şeklinde paylaştırılacak değil mi? Paylaştırıyoruz şu anda. 1 milyar 250 milyon doları kadın alacak. Geceli gündüzlü, sabahlı akşamı yıllarını vermiş o fabrikanın oluşması için, o servetin kazanılması için kadın alacak. Erkek çocuk belki hiç katkısı yok, belki daha küçücük, belki daha okuyor ama erkek olduğu için bakın dikkatini çekiyorum, 5 milyar 833 alacak. Kız çocuk belki o da küçük veyahut da belki kız çocuk daha büyük, abla, hatta o fabrikada annesine babasına yardımcı oldu. O ise 2 milyar 916 bin milyon dolar alacak. Gördünüz mü? Şimdi siz buradaki bu orana adil diyebilir misiniz? Bu değişmez diyebilir misiniz? Sabite diyebilir misiniz? Bunun efendim sosyal adaleti sağlamada, sosyal refahı sağlamada ancak böyle sağlanabilir diyebilir misiniz? Belki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde kadınların içtimai hayat içerisinde olmadığı, iktisadi hayat içerisinde olmadığı bir yerde belki böyle oluyordu. Çok eşinin olduğu yerde öyle oluyordu. Ama günümüzde şartlar değişti ve ben o değişen şartları söylüyorum. Eğer şartlar değişmediyse, halen daha bu oranlar bizim o adaleti sağlamamızda yeterli oluyorsa herhangi bir problem yok. Devam eder gider. Sonuç çok uzun oldu biliyorum ama ne yapayım? Hukuk ile hayat arasında boşluklar her zaman için oluşur ve bu gayet doğaldır değerli dostlar. Önemli olan oluşan o boşlukların zamanında doldurulmasıdır. Eğer o boşluklar zamanında doldurulmazsa uçurumlara dönüşür. Nitekim asırlardan beri Müslümanlar olarak bizler böyle bir cenderenin içerisindeyiz. Bir taraftan yürürlükte olmayan hukukumuz var. Bir taraftan yürürlükte olsa bile yenilenmeyen hukukumuz var. Ya da gönüllü olarak yürürlükte olan ama yenilenmeyen, update edilmeyen, upgrade edilmeyen, güncellenmeyen bir hukukumuz var. Dolayısıyla biz işte bu fasit dairenin içerisinde dönüp duruyoruz. Karşımıza da böyle sorular çıkıyor. Hayatı donduramazsınız değerli dostlar. Onun ilerleyişine mani olamazsınız. Asırlardan beri bazılarının savunmuş olduğu içtihat kapısını kapatmakla çağı yakalayamazsınız. Çağı yakalayamayız, bunu unutmayın. Eğer böyle yaparsak bir zamanlar ecdadın hakikaten hayatın verili sorunlarına cevap üretmiş olduğu o kalenin içerisinde kendimizi hapsederiz ve sonra da çeşitli vesilelerle bize saldırmaya kalkan insanlara ya da cevap arayan insanlara cevaplar üretmeye kalkarız. Korumacı bir refleksle din elden gidiyor deriz ve din elden gidiyor kaygılarıyla o hapishaneye veyahut da o kaleye kendimizi biraz daha kapatırız. Maziye biraz daha sıkı sıkıya bağlanırız. Halbuki bu bizi çağın dışına iter. Hayat geriye doğru yaşanmaz değerli dostlar. Dini kaygılarla böyle düşünenleri ben çok iyi anlıyorum. Ama şunu unutmayın. Kurucu imamlar döneminde bile sosyal hayatın dayatmaları karşısında, bakın, her ne kadar durağan olsa bile sosyal hayatın çeşitli dayatmaları olmuş. Bizim kitapları bunlarla dolu. Maslahat dediğimiz şey, istihsan dediğimiz şey, metodoloji, yaklaşım, istinbat metodu İmam-ı Azam onun için söylemiş. İmam Malik onun için söylemiş. Hatta çok ilginç bir şey söyleyeyim size. Biraz böyle teknik bir detay oluyor ama İmam-ı Şafii istihsana telezzüz diyor. Telezzüz yani onunla lezzet alma, oyunda oynaştasın diyebilecek bir şey. Ama buna rağmen o bile hayatın dayatmaları karşısında zaman zaman istihsana başvurmuş. Neden? Çünkü kıyas-ı içtihadiler mevcut sorunları çözmeye yetmemiş. Dolayısıyla hayatın kendisini dayatması karşısında biz
hukukla hayatı at başı götüremesek bile hukuk hayatın bir adım gerisinden gitmeli ve o boşlukları doldurmalıdır. Allah gani gani rahmet eylesin, benim doktor hocam Hamza Aktan öyle derdi. Derdi ki hukuk ve hayat her zaman için önde gider. Hukuk onu bir adım geriden takip etmelidir. Eğer 2 adım, 3 adım, 5 adım, 10 adım geriden takip ederse orada boşluklar oluşur. Hasılı günümüzde yapılması gerekli olan şey alabildiğine nettir. Müslümanlar olarak bizler dinimizle, dini değerlerimizle, o dinimizin önümüze koymuş olduğu hayat felsefesiyle çağın gerçekliğinden kopmamak zorundayız. Yani ikisi arasında tercihte bulunma değil, ikisini birlikte götürme. Bir taraftan dinimiz, dini değerlerimiz, dini hükümlerimiz, öbür taraftan çağın gerçekleri, bu ikisini birlikte götürmek zorundayız. Dinin değişmesinden söz etmiyoruz ama dine ait bilgilerin değişmesinden söz ediyoruz. Değişen sosyo-kültürel zeminden hareketle, sosyo-ekonomik zeminden hareketle Allah'ın maksadını insanların maslahatı çerçevesinde yeniden yorumlanmasından bahsediyoruz. Dolayısıyla miras konusunda pay alacak olan mirasçılar ile pay oranlarının verili durumlara bağlı olarak değişebilir olduğu görüşümü tercih etmemin ana kaynakları, ana dayanak noktaları bu uzun videoda anlattığım şeylerle muhattır, çerçevelidir diyor ve burada sözü bırakıyorum. Çok uzun bir video oldu biliyorum ama ancak bu kadar anlatabildim, ancak bu kadar sıkıştırabildim. Hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılarımla, hürmetlerimle.